Yapay zeka hayatımıza giriyor. Bir ay önce sorsalar zekanın yapayı olmaz derdim. Ama yeni bir yazılım çıktı. Hakikaten çok farklı. 30 Kasım'da OpenAI isimli firma ChatGPT adlı ürünü duyurdu. Bundan birkaç gün sonra Profesör Ensar Gül yazılımı öğretirken kullanılabilir dedi ama pek ilgimi çekmemişti. Sonra Barış Özcan'ı izledim. İstenen bir yazarın stilinde hikaye yazdığını anlattı. Yok artık dedim. O sırada Serdar Güleç Amerika'dan dönmüştü. İlahiyat araştırmalarında kullanıldığını söyledi. Oradan bir panel fikri çıktı. 23 Şubat'ta bir mail grubu kurduk. Siz de üye olabilirsiniz. Ve bir panel ortaya çıktı. Geçen cuma bu panel yapıldı. E, Bunun sunumu ve videosuna buradan erişebilirsiniz. Adresimiz şurada. Yapay zeka ve insan grubunda şu anda 120 üyemiz var. Yapay zeka ile insan ilişkileri nasıl olacak? Yapay zeka ne getirecek, neyi götürecek? Bu konularda görüşlerin paylaşıldığı yer. Şu anda 27 tane konu başlamış. Ama oraya girmek yerine ChatGPT programına bakalım. 11 Mart Cumartesi günü Sekam'da bu panel yapıldı. ChatGPT'ye şu adresten erişmek mümkün. Yapay zekanın gücünü gösteren en son yazılım. Dün de 4. sürümü çıktı. Yapay zeka YZ diye kısaltıyoruz ama uluslararası AI diye kısaltılıyor. AI, Artificial Intelligence, en az 50 yıldır yapılıyor. 50 yılını ben biliyorum. Yapay zeka üstünde çalışan yüzlerce kurum var. Üniversiteler, araştırma kurumları, firmalar, Apple, Google, Facebook hepsi çalıştığı gibi OpenAI da bunlardan biri. Ama şu anda yarışta en başta görünüyor. Çünkü 3 önemli ürünü, üçü de başta. Resimlerle ilgili DALL-E var. Metinlerle ilgili bugün konuştuğumuz GPT. Bir de kod üreten bir ürünleri var. GPT binlerce yapay zeka modelinin en başarılı örneği bugünlerde. Söz konusu ChatGPT, buna erişen belki binlerce programdan bir tanesi. ChatGPT neler yapabilir diye kendine sorduğumuzda şu mesajı aldık. OpenAI'nin amblemi bu. Bu sembolü görüyorsunuz. OpenAI konuşuyor gibi. Dil işleme ve doğal dil anlama alanlarında eğitilmiş bir büyük dil modeliyim diyor. Yani aslında ortada bir zeka yok, bir dil modeli var. Bu şekilde birçok dilde cevap veriyor. Mesela Türkçe sordum, Türkçe cevap aldım. Ama hata da yapabiliyor. Hatasını eksiğini gösterince özür dileyerek kabul ediyor. Tabii ki bilgiye erişim hızı insanla kıyas edilmez. Yayınlanmış bütün kitapları ve internetteki bütün e, halka açık malzemeye erişimi var. Bunları bir kere indekslemiş ve oradan erişiyor. Her seferinde aynı cevabı vermiyor. Bir cevap daha ver diyebiliyorsunuz. Farklı dillerde program yazabiliyor. Programlama hatalarını bulup düzeltiyor. Özetleme özelliği çok güzel. Özetleme ya da içindekiler yapabiliyor. Çeviri yapabiliyor. Makale, hikaye, masal yazabiliyor. Ve bunların hepsini bir tek soruyla alabiliyorsunuz. Bir zamanlar bir temel hikayesi vardı. Yeni bir bilgisayar yapılmış. Herkes sorularını soruyor. Temelde gitmiş ne var ne yok demiş ve sistem çökmüş. Bu sistem çökmüyor. Ben ne var ne yok deyince size nasıl yardımcı olabilirim diye cevap verdi. Ama ilk sorun bu değildi. İrticalen kelimesini o sırada merak ettiğim bir kelimeydi. Ona cevap aldık ve gerçekten doğru bir cevap. Bu öyle bir yazılım aracı ki aslında ortada sihir falan yok. Bir yazılım aracı var. Ama nasıl taşıt araçları bizi bir yerden bir yere götürmekte çok hızlandırdıysa bu araç da öyle. O yüzden taşıt araçlarında binerken bize tavsiye edilen şu duayı bu yazılımı kullanmadan önce de yapmakta yarar var. Bunları hizmetimize veren Rabbimiz ne yücedir. Bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Şüphesiz Rabbimize döneceğiz.
İlk sunumu Ensar hocam yapmıştı. Boğaziçi elektrik mezunu. Daha sonra İngiltere'de master ve doktora yapmış. Marmara Üniversitesi'nde yollarımız kesişti. Sonra TürkSat'ta genel müdürlük yaptı. İstanbul Şehir Üniversitesi'nde bir daha birlikte olduk. Dekanım oldu. Şimdi o Maltepe Üniversitesi'nde ben emekliyim. Birçok ilgi alanlarına şuradan ulaşabiliyorsunuz. Bundan sonraki 5 ekranı Ensar hocam göstermişti. İlk söylediği 2021'den önceki verilerle çalışması. Buna örnek olarak Rusya-Ukrayna savaşını sorduk ve 2021'de neler olduğunu söylüyor, sonrasını bilmiyor yahut ona eriştirmiyor. Soru cevap şeklinde çalışıyor. İslam'ın şartı nedir diye sorduk. Çok güzel bir cevap verdi ve bu ilmihal bilgisinin dışında bir de şu özetlemeye bakın. Adalet, merhamet, hoşgörü, sadakat, dürüstlük, tevazu gibi İslam'ın ön plana çıkardığı bütün erdemleri burada bir daha saydı. Yani bunlar İslam'ın şartı olmasa da İslam'ın sonucu gibi bakılabilir ve bu inceliği yakaladı. Sadece sorularını vermekle kalmadı, bunları da söyledi. Abdest alırken ayak yıkamak gerekli midir gibi bir ilmihal sorusu sorduk. Buna ayetiyle birlikte cevap verdi ama biz bu konularda bu yazılıma güvenme durumunda değiliz. Ama şunda güvenebiliriz. Bir İngilizce yarı doğru bir cümleyi düzeltiyor. Walk yerine walked yaptı. Bunu geçmiş zamana getirdi. Geri kalan kısmına dokunmadı. Ve bunu niye böyle yaptığını da anlatıyor. Program yazması çok ilginç. Eğer soruyu iyi tanımlarsanız, mesela şöyle bir soruya hakikaten bir web sayfası üretiyor ve onu sayıları sıralatabiliyor. Bu soruyu aynen sorarsanız ortaya çıkan verdiği cevabı bir dosyaya koyacaksınız. O dosyayı açtığınızda HTML dosyası hakikaten çalışan bir yazılım olduğunu göreceksiniz. Üretilen cevap bu. Bunu normal bir bilgisayar mühendisliği öğrencisi yarım günde yapar ancak. Çünkü bazı ayrıntılar var. O ayrıntıları yakalaması lazım. Şu mavi kısım JavaScript, diğer kısım HTML. İkinci sunucumuz Doktor Serdar Güleç. O da filoloji konusunda lisans derecesine sahip. Yunan ve Latin dillerine hakimiyeti yanında Arapça ve Farsça da öğrenmiş. Daha sonra felsefe ve din bilimlerinde yüksek lisans ve doktora yaptığını görüyoruz. Yurt dışında da postdoc tecrübesi var. İşte Amerika'dan döndüğü zaman herkes ChatGPT kullanıyor diyerek bize bu panelin yolunu açan arkadaş. Onun da ilgi alanlarını şu linkten bulabilirsiniz. Karube fiili min ile bir şeye yaklaşmak olsaydı ila ile kullanıldığında ne anlama gelirdi gibi gerçekten teknik bir soru ve teknik bir cevap alıyor. Serdar kardeşimiz bunu yarı doğru olarak nitelendirdi. Yani hakikaten farazi bir soru olduğu için tam cevabını veremeyebilir ama yine de kırmızı kısım beğenildi. Erkan-ı Harp ile Erkan-ı Harbiye arasındaki fark nedir diye sorunca hakikaten sözlükte belki yakalayamayacağınız bu nüansı bulmuş. Çünkü bunların biri isim tamlaması, öbürü sıfat tamlaması olduğu için böyle farklı yazılışları var ve anlamları da farklı. Allah Resulü Suriye ve Türkiye depremiyle ilgili bir şey söyleyecek olsa ne derdi gibi yine farazi bir soru. Hakikaten güzel bir cevap alıyoruz. Burada sabır ve dayanıklılık kısmı ön plana geçiyor. Ama dikkat edin, 2021 ile sınırlı olduğu için bu depremden haberi yok. Yani genel bir cevap veriyor. Bir daha istedik aynı soruya cevap. Bu sefer afetin ahiret bilinci boyutuyla ilgili bir cevap geldi. Yine aynı şeyleri söylüyor ama en sonunda dünya hayatını hatırlamaları, ahiret hayatına hazırlanmaları için bir fırsat olduğunu söylüyor.
Daha teknik bir soru, İngilizce olarak sorulmuş. İbn Teymiye'nin hayatını ve eserlerini özetleyin ve buna gayet güzel hiyerarşik bir içindekiler hazırlıyor. Birinci bölüm hayatı, ikinci bölümde katkıları olmak üzere. En önemli eserlerinde ortaya çıkarmış hakikaten. Üçüncü sunucumuz Profesör Ercan Öztemel. İTÜ Sakarya mezunu. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde benimle master yaptı. Yüksek lisansını burada Boğaziçi'nde bitirdi ve İngiltere'de doktorasını tamamladı. Çok geniş bir uygulama tecrübesi var. Sakarya'da başlayıp Marmara'da şu anda zaten öğretim üyesi. TÜBİTAK'ta uzun süre çalıştı, projeler yaptı, yürütme kurullarında çalıştı. ÖSYM'de yine uzun süre başkan yardımcısı ve ilgi alanları da ben biliyorum 40 yıldır yapay zekayı içeriyor. Yani 40 yıldır bu konuda çalışıyor desek doğru olur. Böyle davranırsan ayvayı yersin gibi argo bir terimi kullanarak İngilizcesini sordu ve hakikaten güzel bir cevap aldı. Tersini verirsek, bu verdiği mavi cevabı kendisine verip Türkçesi nedir diye sorarsak argo kelimeyi kullanmıyor. Daha güzel bir Türkçe cevap veriyor. Bilinç sahibi misin sorusuna ben bir yapay zeka modeliyim, bilinç sahibi değilim. 2 kere aynı cevabı aldık. Yani bilinç sahibi olmadığını sürekli olarak vurguluyor. Karşınızda bir yazılım var. Yine farazi, bu farazi değil. Hazreti Muhammed anne ve babaya saygıyı nasıl anlatırdı? Burada bir hadisle cevap vermiş. Güzel bir cevap. Ama biz bu hadisi bulamadık. O yüzden doğrulanması gerekiyor dedi arkadaşımız. Yine teknik bir soru. 6 hadis kitabı Kütüb-i Sitte'yi bilir misin? 6 tane saydı. Aslında bu altıncısı biraz şüphelidir ama en çok kabul edilen altılıyı saydı hakikaten. Bunların hepsinde olan bir hadis yazar mısın? Yine bir doğrulanması gereken bir cevap verdi. Aleyhatisate aşar bir ayet bu. Ne demektir diye sorunca doğru yerini buldu. 74. sure 30. ayet. Dikkat edin, ayeti aynen Arapçasıyla verdi ve Türkçe bir soru içinde verdi ve 74'e 30 cevabını aldı. Daha sonraki de kabul edilebilir bir cevap. Yani bu konuda çok tartışmalar olduğunu şurada hafifçe söylüyor. Şiir bile yazabiliyor. Evet, şiir ilkokul seviyesinde ama Hazreti Muhammed'i öven bir şiir gerçekten yazdı. Peki Hazreti Muhammed'i yeren bir dörtlük yazar mısın? Burada hayır diyor. Çünkü insanları rencide edecek, incitecek, ırkçı, ayrımcı, nefretçi şeyleri ben söylemem diyor. Çok güzel bir cevap. Yine kışkırtıcı bir soru. Hazreti Ebubekir mi yoksa Ömer mi daha inançlıdır sorusuna ikisinin de büyük hizmetleri olduğunu, ikisine de saygı duymak gerektiğini söylüyor. Yani kışkırtmalara kapılmıyor. Bununla sunumumuz bitti. Fakat şunun farkında olmalıyız ki ChatGPT bu araçlardan sadece bir tanesi. Mesela ben şöyle bir soru sordum dün. Yerkürenin çapı 25 santim olsaydı, yani masa üstünde bir yerküre, o zaman ayın çapı 7, güneşin çapı 138 metre olarak ölçeklenirdi diye ilginç bir cevap veriyor. Bunların arasındaki uzaklığı da vermiş. Ama ben bunları henüz doğrulamadım. Gerçekten hesaplayacağım bunlar doğru cevaplar mı diye. Yani aklınıza gelen her şeyi sorup bir metni düzeltebiliyorsunuz. Böyle faydalı bir yazılım. Yine yakın zamanda çıkmış bir yazılımda birçok yapay zeka modelini kullanarak bize cevap veriyor. Mesela Sage bunlardan en eskisi olabilir. GPT de bu araya girmiş. ChatGPT bu modellerden biri.